Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum, uzun süredir daha doğrusu yapmış olduğum ve biriktirmiş olduğum bir kitap alışverişini göstermek istiyorum. O zaman başlayalım. Bu arada mikrofon işe yarıyor mu? Çok şahibeli bir durum. İkinci kez kullanıyorum şu an. Bence çok iyi. Sizce? Evet arkadaşlarım, ilk kitabımız Kasırgaya Kanan Saka. Şu şekilde göstereyim. Çok da parlıyor ya. Nasıl gösterebilirim çok bilmiyorum ama. Şöyle kalınlığında. Baba, koridorda niye bağırıyorsun? Şu an yani. Daha detaylı incelemesi Shorts olarak kanalımda mevcut. Buraya bakabilirsiniz. Kısacası Kasırgaya Kanan Saka'yı arkasından da okuduğum kadarıyla şu şekilde size anlatabilirim. Valeri adında bir kadın karakterimiz var. Ve bu kadın karakterimizin abisi beklenmedik bir şekilde ölüyormuş. Ondan sonrasında Valeri de bir suç örgütüne girip hani intikamını almak istiyormuş anladığım kadarıyla ve onu da oraya sokabilecek ve intikamını almasına yardımcı olacak sanırım bir adam varmış. Onun adı da Songur Yakut. İnanın ben konularını bilerek almıyorum. Bu şekilde kapağı çok dikkatimi çektiği için almıştım sadece. Mafyatik, dark bir havası var anladığınız üzere. Ve sonrasında bunun ikinci kitabı var. Şöyle alayım. Bu da Kasırgaya Kanan Saka 2. Şöyle göstereyim. Bu renk farkı bana biraz tuhaf geldi. Genelde hani benzer renkler ya da benzer şekilde oluyor ya kitap ciltleri. Ama belki de bu renklerin kitabın içinde bir anlamları vardır. Ve bu şekilde. İkinci kitabımız olarak yine kanalımda incelemiş olduğum, short videolarında görmüş olduğunuz Gökçen. Gökçen'in yan boyamalı halini tercih ettim. Gökçen bir askeri kurgu. Yani Gökçen'i bilmeyen yoktur. Şurada arada poster falan var. O yüzden orası öyle beyaz gözüküyor. Yan baskısını daha böyle kaliteli beklerdim aslında. Çok böyle kaliteli wow diyebileceğim bir yan baskısı yok. Sadece yan baskılı bir kitabım daha önce olmadığı için bu şekilde yan baskılı almak istedim. Bir de genelde Gökçen'i okuyanlar Gökçen'i çok beğeniyorlar. Bu birinci kitabı. Şu da ikinci kitabı. Ben ikinci kitabını daha çok beğeniyorum. Onun da yan boyaması bu şekilde. Gökçen'i genelde çok beğeniyorlar çünkü Gökçen'in vibe'ının böyle çok Anadolu olduğunu söylüyorlar. Yazarı da aynı şekilde çok samimi, tatlı bir kadın. Şöyle 1 ve 2'yi almıştım. Burada da size kısacası şöyle anlatabilirim. Murathan ve Gökçen çocuklukta aynı lojmanda büyüyen iki çocuk. İkisinin de babası asker ve spoiler olacak ama hani ilk zaten sayfalarda bunlar oluyor. İkisinin de babası şehit düştükten sonra yolları ayrılıyor. İkisi de kendi memleketine gidiyor. Ailesiyle birlikte, annesiyle birlikte. Sonrasında büyüdüklerinde Murathan bir asker oluyor. Gökçen ise bir doktor oluyor. Sonrasında yolları yıllar sonra tekrardan kesişiyor. Bu şekilde bir kitap. Okumak konusunda böyle çok hevesli olduğum ama uzun süredir beklediğim bir kitap kendisi. Umarım yakın zamanda okuyabilirim. Yani bilmiyorum. Bu kadar net bir şey söyleyemeyeceğim. Sonrasında birazcık klasiklerden gidelim. Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler kitabı. Bu da bu şekilde. Zaten klasikler genelde kısa oluyorlar. Bu Türk Edebiyatı klasiklerinden. Sonrasında gözlüğüm yok, okuyamıyorum. Selim Nüzet Gerçek yazarının Can Vermezler tekkesi. Bunu kapağından dolayı aldım, onu hatırlıyorum. Konularını hiç bilmiyorum yani, özellikle bunun konusunu hiç bilmiyorum. Diğerini, küçük şeyleri az çok 12. sınıftayken falan edebiyat çalışırken biraz bakmıştım. Şinasi'nin Şair Evlenmesi, herkesin bildiği. Namık Kemal'den Vatan Yahut Silistre. Her ay bir iki tane klasik okumaya çalışıyorum. Çünkü klasikler hani boşuna klasik olmamıştır diye düşünüyorum. Bana bir şeyler katabileceğinden emin olduğum için. Veya hani bu kitabı klasikler arasına ne almış olabilir? Anlattığı konu mu? Yazarın işleyiş biçimi mi? Hani ne olmuş olabilir? Neye bu kadar değinmiş olabilir? Ne olabilir diye çok fazla aynı şey söyledim farkındayım ama bunu düşünüyorum okumadan önce. Ve sonrasında aslında bazıları için şey diyorum. Evet, hani bu bir klasik olmalıymış. Bu değişemez bir şey. Ama bazılarına öyle demiyorum. Bu da sanırım benden kaynaklı çünkü bazı klasikler her insana göre olmayabilir. Buna örnek verebilirim. Otomatik Portakal
Şuraya bir fotoğrafını koyarım. Onu mesela benim için bir klasik değil yani. Çok beğendiğimi söyleyemem. Genelde klasikleri beğenen bir insan olduğum için de böyle bir genelleme yapabiliyorum şu an. Ne kadar doğru şaibeli. Sonraki kitabımıza geçiyorum. Arkadaşlar bu Maral Atmaca'dan Saka ve Sanrı. Şöyle. Ben bunu ikinci el olarak aldım. Çünkü beğenir miyim beğenmez miyim bilmiyorum diye. Dedim ki ikinci el olarak alayım. Temizini de buldum zaten uygun fiyata. O şekilde aldım böyle ilk kitabını. Sonrasında bana bir deli cesareti geldi. Hani daha ilk kitabını okumadım. Ama dedim ki bu insanlar bunu boşuna beğenmiyordur. Ben bunun ikincisini de alayım. İkincisini de aldım. İkincisi de bu şekilde. Saka ve Sandra 2. Gösteremiyorum. Bir elimde mikrofon, bir elimde kitap. Çok zor oluyor. Bu kitap hakkında bunun arkasını okuyalım. Çünkü dediğim gibi hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bu kitabı almamdaki amaç Maral Atmaca'nın nasıl bir yazar olduğunu az çok anlamak. Yani yazım tarzını anlamak. Bilge diye bir kızımız varmış. Bu kızımız sevdiği adamın dolandırıcı olduğunu öğreniyormuş. Sonra sevdiği adamın bir başkasının adını, soyadını, kimliğini hatta gerçekten ayırt edilemeyen imzasını kullanarak onu bir başkasıyla evlendirmiştir. Karun Kalender'miş bu arada evlendiği adam. Ve ondan boşanmalıdır falan filan diyor. Bu Karun Kalender. Bir dakika aydınlanma yaşadın şu an. Editlerdeki Karun Kalender bu. Buradaki Karun Kalender herhalde. Kaç tane Karun Kalender var? Okay. I don't know. Şimdi okuduğum bir kitapla devam ediyoruz. Yaşamak, Yuhua'nın. Bu kitap bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldığım bir kitap. Şu şekilde. Postitlerim var. Çok gözüküyor mu bilmiyorum. Kitabımızda bir tane Fugui. Aynen Fugui adında bir adamımız var. Bu adamımız çok bahtsız bir bedevi falan herhalde. Çünkü böyle anlatım bakmayın duygusal birazcık aslında. Ama bu bahtsız bedevi yani herkesi kaybediyor arkadaşlar. Çok değişik bir adam. Bunlar eskiden çok zenginmiş. Bunun babasının babası yani dedesi. Dedesinin diyelim işte 130 dönümlük arazisi varmış. Sonra bu babasına kalınca bu 130 dönümlük arazinin 65 dönümünü babası harcamış. Kumarda orada burada harcamış. Sonra geriye Fugui'ye sanırım 60 dönüm bir arazi kalıyor. Fugui'ye 60 dönüm bir arazi kalıyor. Fugui de babasının aynısı olduğu için o da kumarda, meyhanede orada burada yiyor parayı. Ve çok fakir bir duruma düşüyorlar. Bunun hikayesini de Fugui öküzüyle tarlasını sürerken bir yabancıyla karşılaşıyor ve o yabancıya anlatıyor. O şekilde hani okuyoruz. Bu kitabı okuduğum için şu an bir puan vermek gerekirse ben böyle şeyleri çok sevmiyorum. Yani buralar hep spoiler olacak. Ben saniyesini şuraya yazacağım. Oraya atlayabilirler. Yani karısı ölüyor. Oğlu ölüyor. Damadı ölüyor. Kızı ilk başta konuşamayacak geliyor. Ateşli bir hastalık geçirdiğinden. Sonrasında kızı doğumda ölüyor. Çocuğun doğururken sonra torunu ölüyor. Torunu boğuluyor. Sonra karısı ölüyor. Hem bir tek adam kalıyor. Bir de işte hikayenin başında olan öküzü. Bu da yaşlı bir öküz. Yani çok fazla tesadüf. Tabii ki de olamayacak bir şey değil. Olabilir. Herkesi kaybetmiş olabilir. Ama bana böyle artık hani yeter gayrı dayı sen de öl de bitsin falan diyesim geldi. Öyleydi yani. Bu kitabın yorumu da bu şekilde. Ben biraz kaba saba anlatmış olabilirim. Ama bu şekildeydim. Sonraki kitabımız Bukka Yayınları'ndan Uygunsuz Wikiland'in bir kitabı. Bu şekilde. Bu arada bunun arkasında yetişkin okurlar içindir yazıyor. Öncekileri söylemedim. Onları da büyük ihtimal editlerken alta falan yazarım. Bu kitap içeriğinde smart olabileceği çok bariz belli. Burada da hatırladığım kadarıyla bu bir CEO. Bu kız işte CEO'ya onu sinir ettiğinden mi? Bir şey oluyordu sanırım ya. Bu CEO'ya bu kız mail atıyordu. Ondan sonra dönmez zaten de sonra dönüyordu. Falan öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Bu adam CEO arkadaşlar şu. Parlıyor ama. Şu adam CEO. Bu kızın patronu herhalde farklı biri. O patron da herhalde buna diyor ki hani git. Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Hani iş yerimizde böyle ayıp işler kabul etmiyoruz falan filan diyor. Sonra bu kızımız da bu CEO'ya bu sefer e-posta atıyor. E-postasında herhalde sayıyor sövüyordu işte. Benim özel alanımda olan bir videoyu hani paylaşmaları neden iş yerimdeki kariyerimi etkilesin falan gibisinden bir şeyler yazıyordur.
CEO'ya şirketi ve politikaları hakkında ne düşündüğümü anlatan bir e-posta attım. Cevap vereceğini düşünmemiştim. Anında bana haksızlık yaptığını fark etti ve işime geri dönmemi sağladı. Seri diyelim. Yine Wikiland'dan. Bu da yanlış numara. Bunun da hiçbir fikrim yok bu kitapta. Puka yayınlarının bu şeylerini çok seviyorum. Bir de bunların içinde genelde şey oluyor. Karakter kartları oluyor böyle çok tatlı. Ondan almak istemiştim. Burada ne varmış? Bir düğünde tanışmıştık. Bir düğünde tanışmışlar arkadaşlar. Bir tanesi gelin tarafıymış, bir tanesi de damat tarafıymış. Gece boyunca bakışmışlar. Ay. Öyle bu kesinlikle yetişkin okurlar için aşkım. Bunu 18 yaş üstü için kesinlikle diyorum. Ben 17 bile değil. 18 yaş ve üstü. Çok bir şey diyemiyorum. Smart. Bu kadar. Bu yırtıcı olsun, Azrail, başka İmparator, Cellat, Yok Edici falan diye böyle bir beşleme bir kitap serisi var ya. Darkverse serisi. Onun yazarının Gotikana diye bir kitabını gördüm şeyde. Hepsi de yetişkin okullar için değil ya. Gerçi Marsiyanları herhalde biraz bu tarz şey oluyor. Ben yazarını ses bildiğim için. Ayça Kavraz'ın Bir Kabusa Dalmak kitabı. Doğrusu YouTube kanalında onun videosunu izliyordum. Sonrasında kendisi dedi ki böyle işte hani bu kitabın yazarı benim. Ben dedim ki sen ne diyorsun abla? Hani ben bilmiyordum seni. Ve kadın o kadar tatlı bir kadın ki böyle kendimi çok yakın hissettim kendisine. Dedim ki benimki bu. O şekilde dedim ki kitabını alayım. Nutuk. Anlatmaya gerek yok. Nutuk. Yani o kadar güzel tasarlanmış ki arkadaşlar. Buradan Efesus yayınlarının çok harika bir iş çıkarttığını sizlere söylemek istiyorum. Kokusu zaten başlı başına çok harika. Kitabın kokusu. Bu şekilde çok ağır. İnşallah düşürmem elimden. Deri bir kutusu mevcut. Yan baskısı şu şekilde. Bunun da incelemesi kanalında var. Shorts videosu olarak. Bunu nasıl çıkartabilirim? Şöyle kutusu. İçi de bu şekilde yine. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle size ilk sayfasını falan göstereyim. İlk sayfa ve son sayfada inşallah şeye de zarar vermem. Çok ağır. Bir dakika. Bunu böyle yapamayacağım. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Sürmenden yarınlar zifiri karanlık. Aynen. Yarınlar zifiri karanlık. Dediğim gibi normal cildi var. Ama kutusunda şu tepede bir yerde kutusu var. Kutusuna koydum. Bu da bu şekilde. Buna biraz başladım ben. Burada da yine mafyatik bir şeyler var. Bir tane kızımız var. Kızımızın adını hiç hatırlamıyorum. Zırnık kadar hatırlamıyorum. Okuduğum halde. Arkadaşlar bu kitapta Carmen diye bir karakter var. Sadece bunu diyorum. Ve bu karakter başrol değil. Başrol Karaduman mı? Soyadı Karaduman mı? Öyle bir tane adamdı. Barkın. İtalyan mafyası. İtalyan Türk mafyası böyle bir şey. Böyle söyleyince çok cringe geliyor. Allah kahretsin. Burada Carmen diye bir karakter var. Bu Barkın'ın işte başrol adamı. Aynen. Öyle bir şey. Ve o Carmen çok çekici bence. Bence Barkın'ı boşverin. Carmen'den biz devam edelim. Kızın adını hatırlayamıyorum. Yeval. Yeval mi ya? Koy Ayşe Fatma. Ama kitap karakteri Ayşe Fatma olmaz. Yeval denen kız ailesini kaybediyor. Ailesini ama tuhaf bir şekilde kaybediyor. Yani sadece Yeval hayatta kalıyor. Sonrasında çok da hatırlamıyorum ya gerçi. Konuşamıyor kendisi ama bu doğuştan gelen bir şey değil. Bir korku, yaşadığı şeylerin getirdiği etkiyle konuşamamaya başlıyor bu kız. Buradaki şey sahnesini belki biliyorsunuzdur işte. Adam şey diyor, yanında işte kağıt yok, sağda solda kağıt yok. Hani tenimi kullan, tenimin üzerinden işte yazarak anlaşalım tarzı bir şey diyor Barkın. İşte o bu kitap. Ama başka kitaplarda da bu alıntı kullanılıyor olabilir. Bu Barkın'la da Yeval işte bir ortak oluyorlar. Bu şekilde o adama karşı koyuyorlar diyebilirim. Evet arkadaşlarım, benim alışverişim bu şekildeydi. Şu an masam kırılacak yani. O kadar çok kitap var. Kitaplığım geldiğinde belki bir kitaplık yerleştirme, kitaplık turu tarzında bir video çekebilirim.
İsterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.